Alya, lütfen kapıyı aç. Konuşalım. İstemiyorum. Sakin ol. Seni böyle kolayca bırakamam. Neden Meryem hakkında bana baştan söylemedin? Affet beni. Seni kaybetmekten korktum. Beni kaybetmezsin. Yeter ki bana yalan söyleme. Cihan ve Alya arasındaki durum, Alya'nın Cihan'ın Meryem'in gelişini ondan sakladığını öğrenmesiyle dramatik bir şekilde tırmanır. Hakaret hızla büyük bir öfkeye dönüşür ve Alya, planlanan saate kadar malikanede kalmak yerine, hemen eşyalarını toplayıp ayrılmaya karar verir. Cihan yaptığı hareketin beklediğinden çok daha ciddi sonuçlar doğurduğunu hemen fark eder ve durumun kontrolden çıkmadan önce durdurmaya çalışır. Alya'nın sözlerine tepki vermediğini ve kendi fikrinde ısrar etmeye devam ettiğini görünce, daha kararlı bir karar alır ve her şeyi konuşup yerli yerine koyabilmeleri için onu kalmaya zorlar. Konuşmada yaptığı hareketin onu kaybetme korkusundan kaynaklandığını açıklar. Geçmişteki sözlerini hatırlar ve Meryem'in gelişinin Alya'yı geri çekilmeye itebileceğinden korkar. Bu yüzden gerçeği saklamış, zaman kazanmayı ve çatışmadan kaçınmayı ummuştur. Ancak bu durum Alya'da daha da büyük bir duygusal tepkiye neden olur. Alya tavrının değiştiğini ve korkularının gerçeklikle hiçbir ilgisinin olmadığını açıkça belirtir. Artık aşkından vazgeçmeye hazır biri değil ve yaşadığı her şeyden sonra geri adım atmayı veya aşkını başkasına vermeyi aklından bile geçirmiyor. Onu özellikle acıtan şey, Cihan'ın böyle bir düşünceye bile izin vermiş olabilmesi. Bu Cihan'ın duygularını ve aralarındaki bağın gücünü hafife aldığını hissetmesine neden oluyor. Bu anda Cihan hatasını tamamen anlıyor ve ilişkilerini yanlış bir şekilde korumaya çalıştığını fark ediyor. Suçunu kabul ediyor ve durumu düzeltmeye çalışarak, samimiyet ve böyle bir şeyi tekrarlamama isteği gösteriyor. Aralarındaki duygusal gerilim yavaş yavaş azalıyor ve hakarete rağmen Alya onu tamamen uzaklaştırmıyor. Yakınlığına tepki veriyor, bu da duygularının hala güçlü olduğunu gösteriyor, ancak aynı zamanda ayrılma kararından da vazgeçmiyor. Onun için bu sadece duyguların bir tezahürü değil, aynı zamanda oğlunun güvenliği ve genel durumla ilgili koşullara uygun hareket etme ihtiyacı, ayrılmadan önce daha kontrollü davranıyordu. Ancak içsel durumu, kırgınlığın tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyordu. Cihan bunu hissediyor ve sadece sözlerin, hatta özürlerin bile güveni tamamen yeniden tesis etmek için yeterli olmadığını anlıyordu. En azından kısmen yakın kalmaya çalışarak, onu Denise ile birlikte götürmeyi teklif etti. Akşam aralarındaki gerilim hala hissediliyordu ve Cihan, Alya'nın kırgınlığı tamamen bırakmamış olması gerçeğine katlanmakta zorlanıyordu. Bu duygusal durumla başa çıkamayan Cihan kendini oyalamaya çalıştı. Ancak kendi gücünü yanlış hesapladı ve gerekenden fazla alkol aldı. Bu durumda artık hareketlerini tam olarak kontrol edemiyordu ve bilinçaltında kendini Alya'nın yeni dairesinin yakınında buldu. Onu gördüğünde hemen en iyi durumda olmadığını anladı. Onu uzaklaştırmak veya çatışmayı sürdürmek yerine sakin bir şekilde tepki verdi ve içeri girmesine yardım etti. Onu odasına götürdü ve dinlenmesi için yatırdı. Artık fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş olduğunu fark etti. Bu durumda bile Cihan kendini açıklamaya ve durumu düzeltmeye çalışıyor. Düşüncelerini açıkça ifade etmekte zorlanıyor. Ancak asıl önemli olan şey, duygularının sadece Alya'ya ait olduğunu iletmekten vazgeçmiyor. Gerginliğe neden olan konuya geri dönüyor ve sessizliğinin, başka bir kadın uğruna bir şey saklama arzusundan değil, onu kaybetme korkusundan kaynaklandığını açıkça belirtmeye çalışıyor. Bunu gözlemleyen Alya, yavaş yavaş duygusal durumunu değiştiriyor. Her şeyi kelimelerle tam olarak açıklayamasa da samimiyetini görüyor. Kızgınlığı artık eskisi kadar keskin görünmüyor ve ona karşı gerçek duyguları ön plana çıkıyor. Geçmiş yüzünden onu uzaklaştırmaya hazır olmadığını, bunun artık şimdiki zamanları için önemli olmadığını anlıyor. Mesafesini korumak yerine,
ona yakın duruyor. Yanına uzanıyor ve durumun giderek önemini yitirmesi nedeniyle onu bırakmayacağını açıkça belirtiyor. Onun kararı dürtüsel değil, aksine duygularının hakaretten daha güçlü olduğunu gösteren bilinçli bir adımdır. Sonuç olarak bu akşam aralarındaki gerilim önemli ölçüde azalır. Sorun tamamen ortadan kalkmasa da, aralarında bir yakınlık ve karşılıklı anlayış duygusu yeniden ortaya çıkar ve bu da daha önce oluşan duygusal engeli ortadan kaldırarak ilerlemelerini sağlar. Cihan ve Alya arasındaki durum, güçlü ilişkilerin bile dışsal koşullar tarafından değil, açıklık ve güven kaybı tarafından tehdit edilebileceğini gösteriyor. Gerçeği saklamak koruma niyetiyle bile olsa, tam tersi bir sonuca yol açarak acı ve mesafe duygusuna neden olur. Alya için bu ilişkilerinin sadece duygulara değil, aynı zamanda tam bir dürüstlüğe de ihtiyaç duyduğunun bir işaretidir. Aksi takdirde her türlü zorluk daha da kötüleşir. Alya'nın tepkisi içsel değişimini gösterir. Artık başkalarının korkuları uğruna geri çekilmeye veya kendini feda etmeye hazır değildir ve bu, duygularının daha bilinçli ve istikrarlı hale geldiği anlamına gelir. Aynı zamanda kızgınlığı, ilişkilerde eşitlik hissetmenin ve küçümsenmediğine dair güven duymanın onun için önemli olduğunu gösterir. Çatışmanın kilit noktası Meryem'in ortaya çıkışı değil, işte bu noktadır. Cihan için bu durum, kendi eylemlerini yeniden düşünmeye zorlayan bir dönüm noktası olur. Sorunlardan sessizlikle kaçınmaya çalışmanın onları sadece daha da karmaşıklaştırdığını ve korumaya çalıştığı güveni zedelediğini anlar. Bu hatanın farkına varması, yaklaşımını değiştirerek Alya'ya ve ilişkilerine karşı daha dikkatli ve sorumlu bir tavır sergilemesine yol açar. Çatışmaya rağmen aralarındaki bağ kopmaz, bu da derinliğini gösterir. Alya kızgınlık içinde bile onu tamamen terk etmez ve Cihan da durumu düzeltmeye çalışarak geri çekilmez. Bu duygularının duygusal tepkilerin ötesine geçtiğini ve krizleri atlatmalarını sağlayan sağlam bir temele sahip olduğunu gösterir. Apartmanda geçirdikleri akşam, gerçek yakınlığın ideal koşullarda değil, tam olarak zayıflık anlarında ortaya çıktığının bir teyidi olur. Alya'nın çatışmayı sürdürmek yerine destek olmayı seçmesi, duyguları durumun özünden ayırma yeteneğini gösterir. Sadece hatayı değil Cihan'ın samimiyetini de görür ve bu da yavaş yavaş kızgınlıktan kurtulmasını sağlar. Sonuç olarak bu durum onları ayırmaz, aksine karşılıklı anlayışın daha derin bir seviyesine geçmeye zorlar.